Uzun Adamlar YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Yamaha R25 2021 model. Öncelikle bu motorun en çok öne çıkan özelliği, en çok ilgi çeken özelliğinden bahsedecek olursak ki siz anladınız. Dış tasarım öğeleri. Motora baktığımız zaman zaten rengi siyah. Bunun şu anda sadece 2 rengi geliyor. Daha önceden 4 renk olarak bizleri karşılıyordu. Türkiye kırmızısı olarak geçen sadece Türkiye özgü bir rengi vardı 2018-2019 arası. Hatta Monster'da eklersek 5 versiyonu var. Fakat 2021 yılı itibariyle sadece mavi rengi ve siyah, mat siyah rengiyle bizi karşılıyor. Ve 2021'in sonunda geldi bu motosiklet. Daha 500-600 kilometre civarında. Bu modellerde eskiden opsiyon olan LED sinyaller artık standart donanım olarak bizlere sunuluyor ki buradan Yamaha'ya teşekkür ediyoruz. Sene 2022'ye geliyor ve bunların halojen olması, daha önceki PCX videosundan da hatırlayacaksınız. Onda bile her şey LED'ken bunda halojen olması tabii ki kabul edilemezdi. Motora kafa tarafından baktığımız zaman önde bir yavru R6 figürü alıyoruz aslında. Baktığınız zaman biraz daha kalıplı dursa aslında R6'yı bayağı andıran bir motosiklet. Özellikle mat siyah renginde bunu çokça benzetiyorlar. Açıkçası aldığım geri dönüşler sonucunda buna çokça şahit oldum. Özellikle çift silindirin vermiş olduğu sesle beraber gerçekten güzel bir bütün olarak bizi karşılıyor motosiklet. Hemen yine kafa granajımızın üzerinde bulunan 2 tane katlanır aynamız söz konusu. Bunlar tabii ki her Apache'nin olmazsa olmazı. R25 bir Apache motosikleti bildiğiniz üzere. Şimdi böyle diyeceğim ama linç gelecek. Maalesef öyle bir algı var. O yüzden bunlar bu şekilde katlanabiliyor. Aslında Yamaha'nın en ilgi çeken özelliklerinden bir tanesi. Zaten şurada sinyaller de olsa muhtemelen olay çok farklı yerlere giderdi. Bisikletin arka kısmına geldiğimizde ise açıkçası bizim için çok fazla bir değişiklik bulunmuyor. Çünkü öne gelen R25 modellerin hepsinde bu tasarım mevcut. Yani çıktığı günden bugüne aslında neredeyse hiçbir değişim olmadı. Sadece gördüğünüz sinyaller değişti. Bahsetmiştim bundan da zaten. Onun dışında herhangi bir değişiklik bulunmuyor. Motorun ön tarafından farklı bir motosiklet olduğunu anlasanız da arka tarafından R25 olduğunu karakterinden çok net anlayabiliyorsunuz. Zaten sivrisinek sesinden de anlaşılıyor aslında. Motosikletin üzerinde lastik olarak Dunlop'un Sport Max lastikleri bulunuyor. Bu lastikler açıkçası benim zannımca çok güzel lastikler. Ama birçok R25 kullanıcısından duyduğum söylemlere göre bu lastikler ülkemiz için uygun değil. Çünkü çok fazla geç ısınıyorlar. Bunun ben de farkındayım ama lastik tutuş açısından beni gayet mutlu etti. Lastikleri bence şu an için değiştirmeye gerek yok. Gayet tatminkar bir lastik grubu var. Bisikletin en ilgi çekici değişimi ise depo kısmında yer alıyor aslında. Depomuzda birkaç adet hava menfezi açılarak ve Yamaha logosunu çapraz koyarak bayağı güzel bir görüntü ortaya sergilemiş Yamaha. Açıkçası dışarıdan bayağı heybetli bir motor görünme sebebi tamamen bu depo aslında. Yine granajların üzerinde de bayağı bir gölge oyunları var. Bayağı bir genişletmeler söz konusu. Yalnız buna koruma takozu takılamıyor olması, yetkili servis dışında koruma takozu takılamıyor olması Türkiye şartlarında parça fiyatlarından dolayı bence dezavantaj. Şimdi takılabiliyor diyen arkadaşlar olacak. O takozların takılması için bir dirsek gerekiyor ve bu dirsek de granajın kendisini kırdığı için hiçbir önemi kalmıyor aslında. Servisin sattığı şey ise şu kısımlarda bulunan slider'lar ekleniyor. Yaklaşık 1780 liralık bir fiyatı vardı en son. Dolar kuruyla, euro kuruyla ne olmuştur bilmiyorum. Açıkçası çok mantıklı gelmedi bana. Motosikletin sele konusuna değinecek olursak aslında hiçbir değişiklik yok diyebiliriz. Sele konusu beni rahatsız etmedi. Hatta bir süper sport makineye göre, R25 süper sport, racing bir makineye göre açıkçası çok rahat bir oturuşu var diyebilirim. Yine üstünde konumlanma olarak da uzun sürüşlerde bile sizi rahatsız etmiyor. Hatta muhtemelen bir uzun yol videosu da gelir bu motosikletle beraber. Sele materyal olarak da bayağı visko bir tabakaya benziyor. Açıkçası gayet tatminkar bir selesi var. Bu konuda da herhangi bir eleştirim olmayacak. Motosiklette eleştirebileceğim tek bir nokta var benim için aldığım günden bu yana. Bu motosikletin sinyal ve kill switch'inin olduğu takozları gerçekten bir Honda'dan Yamaha'ya geçmiş biri olarak beni çok rahatsız etti.
Özellikle kornanın bulunduğu konum, selektörün bulunduğu konum ve bunlara erişim mesafesi bana biraz uzak geldi. Bir CBR 250'de olduğu gibi, bir PCX'de olduğu gibi kolay erişemedim. Ya bu tamamen benlik bir şey de olabilir. Bu makinenin beğenmediğim tek özelliği açıkçası bu takozlar oldu. Bu takozları gerçekten çok beğendiğimi söyleyemem. Işık grubuna geldiğimizde ise açıkçası bizi sürekli görünür kılan bir ışık sistemimiz var. Bu açıdan gönlümüz gayet rahat olsun. Aydınlatması gerçekten şahane. Özellikle sırf bu aydınlatma için gece yolculuğa bile çıkarsınız. O kadar hoşuma gittiğini söyleyebilirim. Yine görünürlük olarak zaten bütün aydınlatmalar LED kullanıldığı için oradan kendinizce bir mukayese yapabilirsiniz. Bu motosiklette kullanılmayan tek LED aydınlatma var. O da plak aydınlatması, hala sarı. Bu da bir dezavantaj tabii ki bizim için. Bu soğuk ortamda çekim yapıyoruz ya, bir abone olursunuz şu alttan. Ya bak donuyoruz çünkü hava 5 derece. Abone de dilenmedik demeyelim bugün. Abone olun arkadaşlar, önemli bizim için. Evet, asıl konuya dönecek olursak. Motosiklette çift ABS bulunuyor. Frenleri gerçekten yeterli. ABS düşmanları tabii ki çıkacaktır ama bazı yerlerde ben de onlara hak veriyorum aslında. Çünkü ABS çok ani düşük hızlarda, ani frenlemelerde birazcık mesafeyi uzatıyor. Geçen gün kafama bariyer düşüyordu sırf bu sebepten dolayı. Ama gönül rahatlığıyla frene basabiliyor olmak, bu frene basma özgürlüğü açıkçası R25 gibi motosiklette, yani racing sınıfının başlangıç klasmanında bizim için değerli bir özellik. Ön arka ABS gerçekten güzel şekilde çalışıyor. Hemen bir videosunu da ekleriz buraya. Evet, gördüğünüz gibi umarım görebilmişsinizdir. Motosikletimizin egzozunda eski modellere nazaran ufak bir geliştirme söz konusu. 5 milimetrelik bir genişleme söz konusu ve bu sayede motosikletin alt devir torkları da 2015 modellere göre biraz daha iyileştirilmiş durumda. Özellikle birkaç forumda bunu denk gelmiştim. R25 düşük devirlerde gitmiyor gibi, çekmiyor gibi bir söylem vardı. Bunun da önüne bu şekilde geçilmiş olduğunu düşünüyorum. Motosikletimizin zaten teknik özellikleri hemen videonun altında yer alıyor. 36 beygirlik bir gücümüz, 22,5 Nm'de bir torkumuz söz konusu. En önemlisi, bu motosiklet çift silindir bir motosiklet. Genç, öğrenci, gerçi şu an güncel fiyatıyla 81 bin liralık bir fiyatı var ama bir şekilde alabilmiş öğrenciler bu motosiklete binerken yürütme maliyetleri de bizim için çok önemli aslında. Yamaha'nın güzel yanı şu: servis bakımlarının fiyatları web sitesinde yer alıyor. Bu yüzden bakım fiyatlarını da görebiliyorsunuz. İlk bakımı 400 lira civarı, sonra 200 liralara düşüyor. Bunu tekrar detaylı olarak bakabilirsiniz zaten. Asıl olayımız şu: motosiklet ne kadar yakıyor? Şimdi tabii ki diyenler olacak. R25 çift silindir bir motosiklet, buna biniyorsan neden yakıt düşünüyorsun gibisinden. Arkadaşlar, yakıtın 10 lira olduğu bir dönemdeyiz. O yüzden yakıt bizim için çok değerli. Bu motosiklette ortalama yaklaşık 5 litre civarında yakıyor. Yani 4 litre 5 litre arasında gezdirebiliyorsunuz. Tabii ki sık sık vites değiştirmek gerektiği için ve 8000 devirin üstüne çıkmamak gerektiği için devri değiştirmek bu yakıt tüketiminin bayağı artmasına sebep oluyor. Düşük devirlerde de motoru yürütmeniz gerekiyor bazen. O yüzden sakin kullanımda şu an için 3.8, 3.7 gibi düşünebiliriz. Normal agresif kullanımda ise yaklaşık 5 litreleri görüyor bu motosiklet. Motosikletin süspansiyon sistemi ise bayağı sert aslında. Motosiklet çok konforlu, fakat virajlarda daha stabiliteyi yükseltmek için önde bir ters maşa kullanılmış. Arkada ise ortada bir monoşok bulunuyor. Bununla alakalı motosiklet gerçekten virajda hiçbir şekilde tedirginlik yaratmıyor. İlk defa binen birisi için bile. İlk SS motosikletim çünkü. Sözü daha fazla uzatmadan, çünkü hava da çok soğuk, abone de oldunuz zaten, artık videomuzu yavaş yavaş kapatalım. Bu motosikletten söyleyeceklerimiz bu kadar. Ekstra olarak belki birkaç sürüş videosu da ekleriz. Motosiklet hakkında bütün sorularınızı yorumda cevaplayacağız. O yüzden yorumlarınız önemli. Yorum atmayı unutmayın. Kafanıza takılan bir şey varsa unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.